5 ay 5 gün süren destansı bir direnişin ardından Edirne sustu. Şükrü Paşa şehri teslim etmek zorunda kaldığında Edirne halkı silah seslerinin bitişiyle barışın geleceğini sanıyordu. Oysa yanılıyorlardı. Asıl cehennem toplar sustuğu an başlayacaktı. Kuşatmanın bitmesiyle birlikte Bulgar komutanlığı tarihe kapkara bir leke olarak geçecek o emri verdi. Şehir 3 gün boyunca yağmaya açıktır. Uluslararası Carnegie raporunun ve dönemin tanıklarının kanla yazdığı satırlara göre Bulgar askerleri ve yerel çeteler Müslümanların ve Yahudilerin evlerine bir kabus gibi çöktü. Özellikle Doğu cephesinden gelen ve şok olarak bilinen Bulgar askerleri Kıyık semtinde insanlığın vicdanını kanattı. Edirneli Hafız Rakım ve Doktor Rifat Osman'ın günlükleri, o 3 gün boyunca yaşanan cinayetleri, yağmaları ve namusa uzanan kirli elleri acı içinde kaydetti. Ama en büyük trajedi Tunca Nehri'nin kıyısında saray içinde yaşandı. Gazeteci Gustav Cirilli'nin dehşet içinde anlattığına göre açlıktan ve savaştan bitkin düşmüş binlerce Osmanlı esiri dipçik darbeleriyle, tekmelerle ve hakaretlerle saray içine yürütüldü. Yürüyemeyenler oracıkta kurşunlandı. Saray içine varabilenler ise dondurucu soğuğun altında ağaç kabuklarını kemirecek kadar büyük bir açlığa ve ölüme terk edildi. Manzara o kadar korkunçtu ki şehre giren Sırp askerleri bile müttefikleri olan Bulgarların bu vahşetine dayanamadı. Kaynaklar halkı korumak isteyen Sırp askerlerinin Bulgar askerleriyle kavga ettiğini yazar. Kara Ağaç yolunda idam edilen siviller, nehire atılan cansız bedenler ve saray içinde açlıktan kırılan bir ordu. Bu hikaye sadece bir şehrin düşüşü değil, Edirne'de insanlığın nasıl katledildiğinin hikayesidir. Tarih sayfaları 24 Eylül 1912'yi gösteriyordu. Balkanların üzerinde kara bulutlar toplanmış, yaklaşmakta olan fırtınanın ayak sesleri duyulmaya başlanmıştı. İstanbul'daki başkente Osmanlı'nın Sofya elçiliğinden acil kodlu bir telgraf ulaştı. Telgrafın her kelimesi yaklaşan felaketi haber veriyordu. Mesaj netti. Bulgarların ilk amacı Osmanlı'nın güçsüz Kırklareli tümenidir. Ancak asıl hedef Edirne'dir. Edirne'ye ani bir baskın taarruzu düşünüyorlar. Edirne savunma hattı derhal takviye edilmeli, vatani hizmet süresi dolan askerler asla terhis edilmemelidir. Bu uyarı, bir imparatorluğun Avrupa'daki son kalesi için yapılan son çağrıydı. O günlerde Edirne, sadece askeri bir üs değil, yaşayan, nefes alan devasa bir şehirdi. Dönemin vilayet matbaası müdürü Şevket Dağdeviren, anılarında şehrin bu son huzurlu günlerinin fotoğrafını çeker. 5 Aralık 1912 tarihli notlarına göre, kuşatmanın hemen başında şehirde yaklaşık 150 bin kalp atıyordu. Bu 150 bin kişi kimdi? Rakamlar bize Edirne'nin nasıl bir imparatorluk mozaiği olduğunu anlatır. Şehirde savunma için bekleyen 57 bin ordu mensubu vardı. Sivil nüfus ise tam bir kültür harmanıydı. 37 bin Müslüman, 25 bin Rum, 14 bin Musevi, 5 bin Ermeni ve 24 bin Bulgar. Ve bu sayıların içinde savaşın dehşetinden kaçıp şehre sığınmış, korku içindeki 10 bin göçmen de kaderini bekliyordu. Sofya'dan gelen uyarı dikkate alınmış, şehir savunmaya hazırlanıyordu. Şevket Dağdeviren, 20 Ekim 1912 tarihli günlüğünde, şehri savunacak olan o kahraman orduyu en ince detayına kadar kaydetmişti. Savunma hattı şu birliklerden kurulmuştu: 12 bin kişilik 4. Nişancı Tümeni ve 10. Nizamiye Tümeni, 7.500 kişilik 11. Tümen, 7 bin kişilik İhtiyat Tümeni, Gümülcine'den gelen 8 bin kişilik İhtiyat Birliği ve Babaeski'den gelen 10 bin kişilik güç, 11 bin kişilik Topçu İstihkam Taburu ve 300 kişilik Süvari Birliği. Ancak bu listelerin içinde bir grup vardı ki, okuyanların boğazını düğümlüyordu. Şevket Dağdeviren'in notlarına göre, bu profesyonel askerlerin yanında, vatanlarını savunmak için silahlanmış,
40'ını aşmış 2000 yurttaştan oluşan bir tabur da cephede yerini almıştı. Onlar, evlerini, çocuklarını ve şehirlerini korumak için yaşlarına bakmadan siperlere giren Edirne'nin babaları ve dedeleriydi. Bu orduyu yönetmek, ateş çemberinin içindeki şehri ayakta tutmak görevi ise Mehmet Şükrü Paşa'ya verilmişti. Edirne Savunma Komutanlığı'na getirilen Şükrü Paşa, kuşatma başlamadan sadece bir hafta önce kente gelebilmişti. İstanbul'dan aldığı emir ise hem kesin hem de sınırlıydı. Şehir kuşatılırsa 50 gün dayanacaksın. İstanbul, 50 gün içinde ya bir yardım göndermeyi ya da diplomatik bir çözüm bulmayı umuyordu. Ancak kaderin Şükrü Paşa ve Edirne halkı için çok daha uzun ve acı bir planı vardı. Ekim ortalarına gelindiğinde beklenen oldu. Bulgaristan 2. Ordusu Edirne önlerine dayandı. Gazeteci Gustav Cirilli, Edirne kuşatması günlüğünde o günleri bir tanık sıfatıyla şöyle anlatır. Kral Ferdinand'ın Haçlıları 21 Ekim'de Edirne'yi kuşattı. Ancak bu sadece başlangıçtı. 15 Kasım'da Sırbistan Kralı Petro'nun birlikleri de Bulgarlara katıldı. Çember tamamlanmış, Edirne dış dünyadan tamamen soyutlanmıştı. Artık şehre ne bir ekmek girebiliyor ne de içeriden bir haber çıkabiliyordu. 21 Kasım'dan 4 Aralık'a kadar şehir, tarihin gördüğü en şiddetli bombardımanlardan birine maruz kaldı. Gustav Cirilli'nin tuttuğu istatistikler yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serer. Müttefikler şehre 20'yi aşkın hücum düzenledi. 10 büyük muharebe yaşandı. Topçular arasında 40 kez düello gerçekleşti. Edirne'nin üzerine 1500'den fazla top mermisi yağdı. Bu mermiler sonucunda şehirde 430 bina yerle bir oldu. Ancak mucizevi bir şekilde savunma kırılmadı. Cirilli'nin notlarına göre bu yoğun ateş altında ilk etapta 20 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Düşman binlerce mermiye rağmen kaleyi veya herhangi bir stratejik noktayı ele geçiremedi. Şükrü Paşa'nın emrindeki askerler ve o 40 yaş üstü gönüllüler, Almanlar tarafından güçlendirilmiş tabyalarda destansı bir direniş sergiliyordu. Şükrü Paşa'ya 50 gün dayan denmişti. Oysa Edirne, İstanbul'dan hiçbir yardım gelmemesine rağmen açlıkla, hastalıkla ve soğukla boğuşarak tam 5 ay 5 gün dayandı. Ancak her direnişin bir sınırı vardı. Cephane tükenmiş, erzak bitmiş, halk açlıktan bitap düşmüştü. Takvimler 26 Mart 1913'ü gösterdiğinde kaçınılmaz son geldi. Şükrü Paşa şehri teslim etmek zorunda kaldı. Bulgar 2. Ordusu şehre girdi. Silah sesleri sustu. Edirne halkı için savaşın bittiğini, barışın geldiğini düşünenler yanılıyordu. Asıl kabus, silahlar sustuğunda başlayacaktı. Kuşatmanın sona ermesiyle birlikte Edirne sokaklarında bir başka vahşet başladı. Tarihi belgeler ve uluslararası raporlar o günlerde yaşananları tüm çıplaklığıyla kaydetti. Uluslararası Carnegie raporu, Bulgarları açıkça 2 temel suçla itham eder. Birincisi, Bulgar askerlerinin Osmanlı esirlerine barbarca ve insanlık dışı davranması. İkincisi, Bulgar makamlarının kuşatmanın bitmesinden sonraki 3 gün boyunca şehri yağmaya açması. Evet, 3 gün boyunca. Carnegie raporuna ve dönemin tanıkları Şevket Dağdeviren, Hafız Rakım Ertür ve Doktor Rıfat Osman'ın günlüklerine göre Bulgar makamları Edirne'deki Türk nüfusunun mallarının yağmalanmasına göz yumdu. Özellikle Doğu cephesinden şehre giren ve ŞOP olarak bilinen Bulgar askerlerinin Kıyık semtinde gerçekleştirdiği eylemler korkunçtu. Günlüklerde bu askerlerin cinayet işlediği, tecavüz olaylarına karıştığı ve evleri yağmaladığı, kan donduran detaylarla anlatılır. 37 bin Müslüman ve 14 bin Musevi nüfus savunmasız bir şekilde bu vahşetin ortasında kaldı. Ancak Edirne'nin yaşadığı en büyük dram, saray içinde yaşandı. Tarafsız gazeteciliğin o dönemdeki en yetkin isimlerinden Gustav Cirilli, gördüklerini Edirne kuşatması günlüğüne not ederken kelimeler adeta kanıyordu. Teslim olan Osmanlı askerleri, aylarca süren kuşatma, bitmek bilmeyen bombardıman ve dinmeyen açlık yüzünden zaten ayakta duracak halleri kalmamıştı.
Sirilli'nin tanıklığına göre. Bu bitkin insanlar, Bulgar askerleri tarafından dipçik darbeleriyle, yumruklarla ve tekmelerle şehrin dışına sürüklenmeye başlandı. İstikamet, Tunca Nehri kıyısındaki eski saray bölgesi, yani bugünkü adıyla Sarayiçi'ydi. Bu bir ölüm yürüyüşüydü. Yürüyemeyenler, yere düşenler oracıkta kurşunlanarak öldürüldü. Saray içine varabilenleri ise daha korkunç bir son bekliyordu. Carnegie raporunun 109 ile 123. sayfaları arasında yer alan bilgilere göre, binlerce esir burada, açık havada, soğuğun ve açlığın pençesine terk edildi. Sirilli o günleri anlatırken, Kara Ağaç yolu üzerinde, sokaklarda, tarlalarda ve ırmağa atılmış halde idam edilmiş birçok Türk'ün cesedini gördüğünü yazar. Saray içinde gömülmeden bırakılan ceset yığınları o kadar fazlaydı ki, çürüyen bedenler halk sağlığını tehdit etmeye başladı ve şehirde kolera salgınları baş gösterdi. Tunca Nehri günlerce ölüm taşıdı. Tüm bu karanlığın ve vahşetin ortasında, Gustav Sirilli'nin günlüklerinde şaşırtıcı bir detay, garip bir zıtlık göze çarpar. Kuşatmaya katılan müttefik güçlerden Sırp birlikleri şehre girdiğinde Bulgarların tam tersi bir tutum sergilediler. Sirilli, Sırp askerlerinin Edirne halkına karşı son derece terbiyeli ve nazik davrandığını, hatta bu sayede halkın sempatisini kazandığını not eder. Hatta durum öyle bir noktaya gelmiştir ki, Sırp askerleri halka şiddet uygulayan ve yağma yapan müttefikleri Bulgar askerleriyle kavga etmiş, onları engellemeye çalışmıştır. Bu detay savaşın kaosunda bile insanlığın kırıntılarının beklenmedik yerlerde ortaya çıkabildiğinin kanıtı olarak tarihe geçmiştir. Edirne kuşatması, 1912'nin Ekim'inden 1913'ün Mart'ına kadar süren 5 aylık bir direniş destanıdır. Ancak aynı zamanda, saray içinde açlığa terk edilenlerin, kıyık semtinde yağmalanan evlerin ve Tunca Nehri'nin sularına karışan hayatların hazin öyküsüdür. Şevket Dağdeviren'in nüfus kayıtları, Şükrü Paşa'nın direnişi, Gustav Sirilli'nin tanıklığı ve Carnegie raporunun tespitleri, hepsi bize şunu hatırlatır. Edirne, sadece bir toprak parçası değil, uğruna can verilen, acı çekilen ve bedel ödenen bir vatandır. Edirne'nin bu hüzünlü hikayesine, Şükrü Paşa'nın direnişine ve saray içinde yitip gidenlerin aziz hatırasına sonuna kadar bizimle birlikte tanıklık ettiğiniz için teşekkür ederiz. Tarihin tozlu raflarında kalmış, unutulmaya yüz tutmuş bu gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. Eğer siz de tarihimizin derinliklerine yaptığımız bu yolculukta bizi yalnız bırakmak istemezseniz, kanalımıza abone olabilir, beğen butonuna basarak bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere, hoşça kalın.